Rezan Hanım, velilerimizin, öğrencilerimizin, herkesin kafasında çok fazla sorular var. Bu konularda yine sizden destek alacağız. Onun için birkaç sorum olacak size. Bu konuda sizin önerilerinizi duymak istiyoruz. Öncelikle meslek seçimi konusunda ön planda neleri tutuyoruz? Bu noktada verdiğimiz hizmet kapsamı nedir? Bu konuda bir bilgi alalım sizden. Şimdi aslında meslek seçimi her şeyin başlangıç noktası. Dolayısıyla öğrencilerde özellikle erken dönemde çalışmaya başlıyorsak gerçekten yetenek, algı ve karakter analizlerinin yapılıp velinin de bundan emin olup yani biz bu yola çıkacağız ama bütün bir lise sürecini neye göre planlayacağız, neye göre kurgulayacağızın kararının çok net veriliyor ve bu kararın da velinin ve öğrenci tarafından içe siner bir halde olması gerekiyor. Dolayısıyla toparlayacak olursak kesinlikle ve kesinlikle meslek analizi eğer yurt dışı danışmanlık kapsamında veriliyorsa bu gerçekten dört dörtlük bir sonucun çıkmasına sebep oluyor. Çünkü ben hep şuna inananlardanım. Bu iş böyle evrakları topla, işte getir, ver. Başvuru sürecinde ekranlar açılsın ve siz gayet evrakları yükler bir halde başvuruyu gerçekleştirdim deyip ilerle şeklinde olmamalı. Öğrenciyi tanımadan düzgün bir önerinin yapılacağına inanmıyorum. Onun için bizim burada da kurguladığımız süreç tamamen yetenek, algı ve meslek analiziyle dilden ve akademik başarıdan önce buna odaklanır bir halde kurguladığımız bir süreç oluyor diyebilirim. Anladım. Peki üniversite ve şehir, eyalet seçimlerinde nasıl bir rehberlik sunuyor? Neye göre önerilerde bulunuyorsunuz bu konuyla ilgili? Şimdi gene aynı yere dönüyoruz. Öğrenciyi çok iyi tanıdıktan sonra özellikle velinin motivasyonunu, onların hayat planını çünkü bazen bazı insanların bu üç ülkede Almanya, İsviçre ve Avusturya'da yakınları olabiliyor, tanıdıkları olabiliyor. Dolayısıyla bu faktörleri de göz önünde bulundurarak öğrencinin motivasyonunu baz alarak gerçekten hangi eyalette, hangi şehirde kurgulanmalıyı çok net veriyor olmanız lazım. Çünkü bütün üniversite tanıtım videolarında da bahsettiğim gibi aslında her bölüm her üniversitede iyi değil. Yani o üniversitenin ön plana çıktığı bölüm var. Dolayısıyla bu üniversitelere baktığımız zaman hangi eyaletlerde daha çok kurgulanıyor? Ya da işte farklı öneride bulunuyorsunuz. Bak bu meslek grubundan ilerleyeceksin ama senin aslında varış noktan bu. Kariyerini bu şekilde planlamak istiyorsun. Bunun için bu bölge ve bu şehirler sana göre diyebiliyor olmak çok kıymetli. Tabii burada en önemlisi danışmanın bu üç bölgeyi çok iyi biliyor olması gerekiyor. Yani bilmeden sadece işte kağıt üzerinde bir araştırmayla ya da aman canım ne olacak ki işte dilimde var ekranlar açıldı İngilizce de bana yeterli gelir işte ekrandan şunları gireyim hayır değil ne önereceksiniz? Gerçekten bu öğrencilere bu veliye bu 16 eyaleti Almanya genelinde konuşuyorsak ya da İsviçre'nin Almanca konuşulan kesimlerine odaklı bir halde gidiyorsanız ya da Avusturya düşünüyorsanız buraları, üniversiteleri, yaşamı gerçekten çok çok iyi bilmeniz gerekiyor ki gördüğünüz şeyi çok net bir şekilde aktarmanız mümkün. Aksi her zaman için çok vasat bir bilgiyle sınırlı kalıyor olacaktır. Anlıyorum. Peki hazır motivasyondan bahsetmişken, motivasyon mektubu dediğimiz bir olayımız var. Peki bu neden gerekli? Hani bu konuda öğrenci ve velilere nasıl bir fayda sunuyorsunuz? Şimdi bana gelen en çok sorulardan biri de şu. Bir motivasyon mektubu örneği var mı Rezan Hanım? Olsa da yok. Yani olsa da verilmemeli zaten. Çünkü kişiye özel olmalı, kurgulanmalı ve copy paste bir metin olmamalı bu. Çünkü hep vurguluyorum not kadar değerli. Adamlar şunu soruyor. Ya neden sen, neden benim üniversitem? Ve neden bu bölüm? Bana bunu açıklayabilir misin? Evet bunun bir algoritması var. Kurumda ben genelde öğretiyorum. Hani bir cevaplanması gereken bir 11 soru var. Bunların üstünden geçiyorum detaylı olarak. Bunların sonunda öğrenciyle yıllar içinde çalıştıkça ve birlikte yol aldıkça onların motivasyonunu da iyi kavradıktan sonra o verilen cevaplara göre yıllar içinde yaşadığınız, biriktirdiğiniz anıları kurgulayarak bir metin yazıyor olmanız çok kıymetli ve gerçekten etkileyici oluyor. Bununla ilgili çok uç örneklerimiz var özellikle kurumda.
Notu gerçekten düşük olup ama motivasyon mektubuyla harikalar yaratır bir halde de ilerleyebiliyorsunuz. Her şey bir bütün. Yani bu ilk başta hatta videolarda hangi evrakların olması gerekiyor başvuruda diye bir takım bilgiler verdiğimiz zaman hani sunduğunuz bir evrak diğerinin önünde olmayabiliyor bazen. Hepsinin totali aslında sizin kişiliğinizi, kimliğinizi ve ne yapmak istediğinizi ortaya koyduğu için özellikle motivasyon mektubu da bunlar arasında yer aldığı için her evrağın önemi gerçekten çok büyük oluyor. Anlıyorum, teşekkür ederim. Bir de tabii ki her zaman öğrencilerin korkulu rüyası olan sınavlara gelmek istersek, okul sınavlarının yanı sıra öğrencilerimizin girmesi gereken sınavlar, farklı sınavlar var mı? Bu konuda nasıl bir rehberlik veriyoruz? Şimdi eğer öğrenci başarılı bir ivmeyle ilerliyorsa ve gerçekten hayatına anlam katacak, iyi olan, kaliteli olan bir başlangıç yapmak istiyorsa her sene bu üniversitelerin alım kriterlerinde bazen majör, bazen minör değişiklikler yaşıyor olabiliyoruz. İşte pandemi döneminden önce çok hep vurguluyoruz. IELTC çok hani böyle majör olmazken artık IELTC olmadan olmaz hale geldi. Tabii ki TESDAS sınavlarından bahsettik videolarda, IELTC'lerden bahsettik. Özellikle bazı üniversitelerde farklı sınavlar da, İngilizce sınavlar da istenebiliyor, devreye girebiliyor. Bunları hangi bölüme başvuruyorsanız eğer danışmanınızın size bir önceki yıl, şu anda başvuruda olduğunuz yıl ve sizin başvuracağınız yılda neler öngörülüyor, nelerin dosyanızda olması gerekiyor sınav anlamında bunu çok net olarak vurgulaması gerekiyor. Ama bunlar için de tabii ki olmazsa olmaz TESDAS'tır. Tekrar vurguluyorum. TESDAS videosunda da özellikle söylemiştim. TESDAS skorunu öğrencilerin çok önemsemesi gerekiyor. Buna çalışmak için bir vakit ayırması gerekiyor. Almanca zaten Almanca sınavlar olmazsa olmaz. Almanca sınavlarla da ilgili hangi üniversiteye hangi sınav skorunun ne şekilde sunulması. Yani kimi üniversite çünkü orta düzeyde bir C1 belgesini kabul etmeyebiliyor. İyi ve çok iyi şekilde geçmiş olma mecburiyeti arıyor. Dolayısıyla seçtiğiniz üniversiteler, danışmanınızla birlikte kurguladığınız üniversite ve bölümlerin istediği kriterlerle ilgili istenen sınavları özellikle talep etmeyi lütfen unutmayın ki dosyanız başvuruda eksik kalmasın. Ekstra bir daha tasarımla ilgili meslek seçen öğrenciler için nasıl bir süreç kurguluyoruz? Şimdi tasarıma başvuracak öğrenciler. Tasarım derken neyi kastediyoruz? Mimarlık, oyun tasarımı, görsel sanatlar. Hadi bunun içine konservatuarı koyalım, endüstriyel tasarım koyalım. İstisnasız bu öğrencilerin çok erken bir dönemde çalışmaya başlaması gerekiyor. Peki çok erken dönemden kasıt ne? En geç 9. sınıfın bitimi. Çünkü ondan sonra gerçekten bunu toparlamak çok mümkün olmuyor. Bazı şeyleri kurgulayabilmek mümkün olmuyor. Ciddi bir rekabet var. Özellikle Amerika ve İngiltere başvurularından ziyade bu 3 bölgeye Almanya, İsviçre ve Avusturya üçgenine başvurular kaymış durumda. Dolayısıyla biz bunları kurguladığımız zaman bu bölge yoğunluğundan da bahsedip, rekabetin fazla olacağından bahsedip, iyinin iyisini nasıl ortaya çıkarabiliriz? Kimlerle ekstra bu tasarım anlamında çizim ya da konservatuara hazırlık anlamında çalışıyorsunuz? Bunlar çok kıymetli oluyor. Orada yapmış olduğunuz portfolyoları eğer danışmanınızın hani bu tarz bir ilgisi varsa ya da şöyle bir bakayım hani ben de bir göz gezdireyim diyebiliyorsa ki bu çok kıymetli oluyor. Özellikle ben tasarım öğrencileri ya da konservatuara girecek öğrencilerle ilgili mutlaka kayıtlarını bir dinlemek istiyorum yüklemeden önce ya da portfolyolarına şöyle bir göz atmak istiyorum. Eğer deneyimliyse danışmanınız, bu alanlarda çok fazla yerleşim yaptıysa ki burada yıllık deneyim çok önemli. Çünkü ne kadar çok öğrenciyle çalışırsanız ve ne kadar çok elinizde hikayeler varsa aslında o kadar beyniniz biraz istatistiksel de ilerliyor. Daha önce şu olmuştu, bu öğrenci de bunu yaşadık. Şimdi sen bu dönemde kendine bunu katarsan biraz daha fark yaratabilirsin. Aslında danışmandan duymak çift taraflı da bir şeylerin teyitli gitmesine sebep oluyor diye düşünüyorum. Onun için danışmanın bu konuda deneyimli olması,
mümkün olduğunca erken dönemde bu işe başlamak ve dışarıda sizi bu bölümlere hazırlayan hocaların işinin ehli hocalar olması tabii ki çok önemli oluyor. Anlıyorum, teşekkür ederim. Peki, öğrencilerimizin, hatta velilerimizin en az stres ve kaygıyla süreç yönetimini nasıl planlıyoruz, ne yapıyoruz? Gene aynı yere dönüyor. Mümkün olduğunca erken dönemde başlamanız gerekiyor. Abitur, matura zaten kendi içinde farklı bir algoritmayla ilerliyor sistem. Fakat IB öğrencilerinde hepimizin en çok zorlandığı konu, daha doğrusu benim tercih ettiğim konu şu: lütfen ders seçiminden önce gelin. Hep şununla karşılaşıyorum: biz böyle olduğunu bilmiyorduk. Evet, biz bu meslek grubuyla ilerliyoruz ama okuldan bize bu söylenmedi. Böyle bir ders kombinasyonu geldi önümüze ve biz ne yapacağımızı bilemedik. Hayır, sizin gerçekten sağlam bir şekilde önceden bazı şeyleri kurguluyor olmanız gerekiyor. Yanlış ders seçimi daha sonrasında sizi strese sokabiliyor. Şimdi ne dedik? Üniversitelerin her yıl alım kriterlerinde değişim yaşanıyor. Şimdi bundan birkaç yıl sonra seçtiğiniz ders içeriğine göre kabul görmeme durumunuz ön plana çıktığı zaman, o zaman eyvah, fayda etmeyecek. Mümkün olduğunca az korkulu rüya görmek lazım. Bu meslek grubu nedir? Benim çocuğum için uygun olan. Peki ben bu meslek grubunda ilerleyeceksem ya da şöyle alternatifler elimde olacaksa ben okulda hangi dersleri seçmeliyim? Bunu çok önemsemesi gerekiyor. Ders seçtikten sonra gelmemeniz, bu döneme mümkün olduğunca 10. sınıfta başlıyor olmanız kıymetli olacaktır. Peki, son bir soru daha size. Tabii Buyurun. ki en önemlisi, sizi diğer yurtdışı eğitim danışmanlık firmalarından farklı kılan özellikleriniz neler ve insanlar neden sizi tercih etmeli? Şimdi aslında bu sorunun en güzel cevabını bizim velilerimiz verecektir. Çünkü dediğim gibi genelde sadece evrak kombinasyonu olarak iş algılandığı için buraya gelince hem öğrencinin yetenek algı analizi, meslek seçimleri, akademik durumları, daha sonrasında gene kurgulanan akademik gelişimlerinde bir düşme yaşandığı zaman onların motivasyonunu baz alır şekilde ilerlemek, üniversitelerin kurgulanması, eyaletlerin ya da onların yaptıkları gezilerin sonucunda detaylı olarak aile motivasyonuna göre değerlendirme yapılması, aslında neredeyse bir nevi akraba olur gibi bir sürecin içinde oluyorsunuz. Bu kadar aileyle ve öğrenciyle kendinize bağdaştırır bir şekilde işi kurguluyor olmanız ve bunu sürece yayıyor olmanız bence en büyük farkı oluşturuyor. Bunu da tabii yıllar içerisinde çok güzel geri dönüşler aldığımız için ve hani neredeyse %100'e yakın bir başarıyla, bir yerleşim oranıyla gittiğimiz için tabii ki bunu şu anda çok net söyleyebiliyorum. Bu şekilde kurgulanırsa hem siz yaptığınız işten çok keyif alıyorsunuz, hem gerçekten hiçbir açık kapı kalmıyor. Günün sonunda evet, her şey yapıldı. Öğrenci de kendinden emin oluyor. Veli de kendinden emin oluyor. Siz de yaptığınız işten emin oluyorsunuz. Ve bu şekilde başarı istisnasız geliyor. Bence en büyük fark aslında bu saydığım şeyleri her defasında kurguluyor olmak. Ve öğrenciler genelde hep bizle muhatap oluyor. Yani üçüncü bir kişiye emanet edilmiyor. Onun için belirli bir kontenjanla da çalışmak gerekiyor. Yani o öğrenci de olur, bu öğrenci de olur, işte şu grupta olur değil. Hayır, gerçekten bir sınırınızın olması, bir kere yapıp o işi layıkıyla yapıp mümkün olduğunca kısıtlı bir öğrenciyle ilerliyor olmanız çok kıymetli oluyor bu işte.